Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim etkinlik webinarına hoş geldiniz. Bugünkü webinarın konusu biyolojik çeşitliliği korumak önemli. Peki ama nasıl? Muğla'nın doğal bir mirası olan kum köpek balığı örneği, e, madde 14, sudaki yaşam. Halit Hocam, kısaca kendinizi tanıttıktan sonra konuya geçebiliriz. Çok teşekkür ederim. İsmim Halit Filiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde Temel Bilimler Bölümü Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. 2021 Şubat'tan beri de fakültenin dekanlık görevini yürütüyorum. Ben kendimi her zaman şanslı bir insan olarak görüyorum çünkü sevdiğim işi yapıyorum, öyle diyeyim. Ben denizi çok seven biriyim ve ne iş yapmak istediğime karar verdiğimde de hiç tereddütsüz tek bir tercihle Su Ürünleri Fakültesini yazmıştım. O zamandan bu zamana da benim derdim daha çok balıklar, işte balık türleri, habitatların korunması, son zamanlardaki istilacı türler veya balıkçılıkla ilgili çalışmalar olsun. Bunlar benim ilgi alanıma giriyor. Bu kısa tanıtım yeterse isterseniz sunuma da geçeyim. Buyurun hocam. Şimdi bugün sizin davetinizle çok teşekkür ediyorum. Yani esasında e, bu iyi bir şey oldu. Hani biz hep tür koruma konusunda bazı şeyleri iyi yapıyoruz, bazı şeyleri sahada yapmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta bunları bir araya getirip de neredeyiz diye sorduğumuz zaman hep bir boşluk kalıyordu. Bu sayenizde bu sunumda ben biraz o boşluğu kendi kafamda önce doldurmaya çalıştım. Şimdi de elde ettiğim deneyimleri biraz paylaşmak istiyorum. Çünkü nereye gidersem gideyim yurt içi ve yurt dışında tür koruma ile ilgili çalışmalar yapıldığında hep bana soruluyor. Hani bir koruma çabası var fakat bu çabalar niye her zaman böyle istediğimiz etkiyi, yaygın etkiyi yaratamıyor diye. Ben de o zaman şunu söylüyorum. Aslında biz Türkiye Cumhuriyeti olarak koruma çalışmalarında belli bir yere sahibiz. Sadece bunu uygulamada ne kadar yapabiliyoruz? Biraz bunu dikkate almak gerek gibi düşünüyorum. O nedenle de bir 40 slaytlık sunumum var. Bir 3 slaytta köpek balığını size biraz tanıtacağım konu olan. Güncel adından bahsedeceğiz ve iyileştirmeye açık yönlerimizde neleri iyi yapabildik? Biraz bunlardan bahsedeceğiz ve 3 slaytlıkta bir önerilerle bitirmeyi planlıyorum. Şimdi şu resme baktığımız zaman ben şunu görüyorum. E, Akdeniz baseninde dediğimiz bu havzada 73 kadar kıkırdaklı balık türü var. Biz kıkırdaklı balık deyince köpek balıkları ve vatozları algılıyoruz bu arada. Bizim denizlerimizde ise 67 kadar türü var. Ve şunu ben söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye kıkırdaklı balıkların Akdeniz'de anlaşılması ve korunması açısından önemli yerlerden biri. Dolayısıyla bizim bu coğrafyada yapacağımız her türlü bilimsel ve verimli çaba gerçekten yerini bulacaktır. Bu da bugün görmeye çalışacağımız türümüz. Kum köpek balığı olarak biliyoruz biz bunu. Elazığ branş dediğimiz kıkırdaklı balıkların e, altında yer alıyor. Bunlar 400 milyon yıldır denizlerde var olan balıklar. Bilimsel anlamda da biz bu kum köpek balığını yaklaşık 196 senedir Akdeniz'de var olduğunu biliyoruz. Nardo isimli araştırıcı 1827 yılında Adriyatik'ten bir birey üzerinden yaptığı tanımlamayla türü Akdeniz'e tanıtmış durumda. Türümüzün bilimsel ismi Carcharodonus plumbeus. Carcharodonus cins ismidir. Burnunun sivri olmasından dolayı bu isim gelir. Plumbeus da rengine ithafen kurşun rengi gibi bir Latince anlamdan gelmektedir. Bu şekilde de türümüzü ben size böyle kısaca bir tanıtmış olayım. Tür dünyanın neresine giderseniz gidin, görebileceğimiz türlerden bir tanesi bir dünya vatandaşı aslında. Bu gördüğünüz koyu yerler kum köpek balığının yaşadığı yerler. Bizim denizlerimizde de Ege ve Akdeniz'e dağılım gösteriyor. İsterseniz ben size şöyle bir kısa bir videoyla bu kendi çektiğimiz bir videodur. Suyun altında kum köpek balığı sizi bir tanıştırayım birkaç saniye. Bu bizim yaptığımız izleme çalışmalarından görüntüler. Buradaki bireyler de yaklaşık 2 metre boyunda.
Bu şekilde ikili üçlü gruplar halinde geziyorlar, bir araya geliyorlar. Ama gördüğünüz gibi hani bizim oradaki varlığımız çok onları ilgilendirmiyor. Onlar kendi vahşi yaşamlarına devam ediyorlar. Ama tabii meraklılar, her ne kadar biraz ürkek gözükseler de meraklılar da şu klasik bir köpek balığı bakışıdır. Cam göz bakışı derler. Orada olduğunu biliyorum ama çok da umurumda değilsin gibi bir bakıştır bu. Zaten yakınınıza yaklaşıp böyle daireleri küçültmeye başladığı zaman biraz da kambur bir hale gelirse oradan uzaklaşmak zamanı gelmiş oluyor. Şimdi bu kum köpek balıkları veya genelde köpek balıkları 400 milyon yıldır denizlerde yaşayan yaşam ustaları. Biz onlara bilimsel olarak yavaş büyüyenler diyoruz. Etraflı doğal düşmanı ya da eski zamana kadar yani 399 milyon yıl süresince diyelim kabaca insan baskısı olmadığı için yavaş büyüyorlar. Bunu yaparken de üremelerini genç bir yaşta yapıyorlar. Az ama hayatta kalma şansı yüksek yavru üretiyorlar. Uzun da bir hamilelik dönemleri var. E, Doğal ekosistemde onları besin zincirinin bu en üst efendisi yapan aynı özellikler maalesef insan işin içine girince onların laneti gibi bir durum oluyor. Sonuç olarak da bugün köpek balıkları doğrudan ya da dolaylı her türlü avcılığa karşı korunmasız durumda. Ve bu nedenle de şu anda kum köpek balıkları e, Dünya Koruma Birliği tarafından küresel olarak tehlike altında türler olarak dikkate alınıyor. Ve dünyanın neresinden bakarsanız bakın ister küresel ister Akdeniz bölgesinde ister Türkiye denizlerinde tür tamamen hep tehlike altında olarak görülüyor. E, Bunda bizim de büyük bir payımız var. Çünkü dünya genelinde baktığımız zaman insan göçleriyle büyük hayvan türlerinin yok oluşu arasında büyük bir uyum görüyoruz. Nereye gidersek girelim hikaye hep aynı. Düşünün yani şu canlılar bir zamanlar yaşıyorlardı. Biz bunları basit bir ok ve mızrak kullanımıyla yok ettik. Bugün sahip olduğumuz teknolojik gelişimle neler yapabileceğimizi siz düşünün. Dolayısıyla insan sadece av baskısıyla bile türleri yok etme gücüne sahip bir canlı tür. Dolayısıyla Akdeniz geneline baktığımız zaman birçok etkeni işte iklim değişikliğini, kirliliği, habitat kayıplarını da eklediğimizde gerçekten denizlerde hayatın bitmesi hiç de uzak bir ihtimal değil. Şu anda gerçekten Akdeniz kıkırdaklı balıklar için çok böyle tehlikeli bir yer. Şimdi biz bilim camiası olarak yani Türk bilim camiası olarak önce bir kendime ışık tuttum. Oradan bakmaya çalıştım. Bu tür koruma ile ilgili ya da kum köpek balığını koruma ile ilgili üzerimize ne kadar vazife almışız? Şunu gördüm ki bilimsel cami olarak biraz tembel kalmışız. İlk önce bir 2005 yılında e, kıkırdaklı balıklarla ilgili bir toplantı yapmışız. Sonra 12 yıl sonra tekrar demişiz ki abi bir daha bir toplanalım. Bir eylem planı yapalım. Ancak bu iki tür koruma ile ilgili şey yapmışız. Bilimsel açıdan biraz olaya kayıtsız kalmış gibi gözüküyoruz. Ama tabii bunun yanında e, diğer önemli bir sıkıntı da özel kum köpek balığı genelde tüm kıkırdaklı balıklarla ilgili ciddi bir veri krizimiz var. Kıkırdaklı balıklarla ilgili ihtiyolojik çalışmalarımızın bazı güçlü tarafları ve bunları kısmen temsil eden çabalar yok değil ama gördüğünüz gibi bunların sayısı gerçekten az. Dolayısıyla bu ihtiyolojik çalışmalarımızın ve Türk koruma çalışmalarımızın hak ettiği potansiyele kavuşup gelişmesini engellemede bazı nedenleri şu şekilde öngörebiliriz. Bunlardan bir tanesi e, Türk ihtiyoloji çalışmalarımız başlamasına baktığımızda farklı kültürlerden bilim insanlarının bir araya gelerek bunları yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla biz de disiplinler arası bakış açısıyla bu çeşitliliği tekrar yakalamamız gerekiyor. İkinci olarak da kaliteli bilim yapmaya çalışan birinin önündeki en büyük engel maalesef yine kendisi gibi kaliteli bir meslektaş bulamama, bir ekip bulsa bile bir fon bulamama, bütün bunları başarsa bile bir değer görememe gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla bu da önümüzdeki bir engel. Üçüncü olarak yeniliğe kapalı olma var ama bu yeniliğe kapalı olmanın ötesinde
Biraz ikinci maddeyle de bağlantılı bir durum. Bir kendinleşme var. Yani kendi yaptığın en iyisi olduğuna inanıp farklı ona tepki gösterme söz konusu. Hatta bırakınız multidisipliner çalışmalara açık olmayı, birçoğumuz kendi yöremiz dışında farklı yöre çalışmalara bile bazen görmezden gelebiliyoruz. Deyim yerindeyse biraz kabile bilinciyle yöresel olanı evrensele taşımakta sıkıntı çekiyoruz. Ve son olarak da biz bilim ile uğraşanlar e, alt düzeyde bir standartlaştığı gibi bilimsel çabalar da biraz bundan nasibini alıyor. Onlar da hızla standartlaşmaya başlıyor. İşte akademik yükseltilme atanma kriterleri biraz bilim insanlarını tek çalışmaya, yüzeysel, kolay, sayıca fazla ama içerik olarak zayıf çalışmalar yapmaya zorlayabiliyor gözüküyor. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında görüyoruz ki tüm bu olumsuzluklara karşın Türkiye bu kum köpek balığının korunma çalışmasından avantajlı bir yerde. Çünkü e, lazer doğduğu için galiba. Çünkü boncuk koyu dediğimiz tür için en iyi üreme alanı e, bizim burada yer alıyor. Hemen Gökova Körfezi'nde yer alıyor. Şurada gördüğünüz kırmızı noktalar kum köpek balığının Atlantik ve Akdeniz'deki bilinen üreme yerleri. Bu kırmızı noktalar türler için çok önemli çünkü üreme dahil birçok hayatsal muhtaç olduğu aktiviteleri bu alanlarda geçiriyorlar. Tabii bunlar bildiklerimiz, muhtemelen daha birçok bilemediğimiz de var. Onları da bir önce bulmak gerekiyor. Boncuk koyu dedik. Yaklaşık 2 milyon yıldır, ya oluşumu 2 milyon yıl sürmüş, 2 milyon yıldır var olan bir sistem. 400 milyon yılda köpek balıkları burada. Demek ki en azından kum köpek balıklarının boncuk kullanımı 2 milyon yıl kadar bir süre zarfında var. Biz de 1827'den beri türün burada olduğunu biliyoruz. Ama bilimsel olarak biz boncuk koyunun tür için ne kadar kritik bir alan olduğunu 2000'li yılların başından beri biliyoruz. 2012 yılından beri ben burayı izlemeye almıştım boncuk koyunu. Burada edinilen deneyimler bana kum köpek balığı tür koruma çabalarımızın verimli olmamasının nedenlerinin şunlar olabileceğini gösterdi. Bunun en azından içteki etkenleri daha fazla. Bugün bu yaşanan sorunlarda önce bilim insanlığı olarak bizim de bir payımız var ama burada tek başımıza da değiliz. İşte yüksek öğretim politikaları, akademisyeni, hızlı ve kalitesiz ürün çıkarmaya iten yükseltilme şartları, bizim siyaset yapımız, toplumun biraz bilime uzak oluşu, bilimsel koruma çabalarımızın gerçekleştirilmemesinde gördüğünüz gibi biraz hep yükün sorumluyuz. Bilgiyle gücü, devlet erkini birleştiremiyoruz, süreklilik sağlayamıyoruz. Dolayısıyla bugün koruma çalışmalarımızın zayıflığındaki asıl sebep bu üçgeni kurmaktaki güçsüzlüğümüz gibi biraz ortaya çıkıyor. Bilimsel olarak baktım ben neler yaptık diye. Aslında görünen şu, Akdeniz genelinde hatta türle ilgili çalışılan neresi varsa yaptığımız işler oldukça fazla Türkiye'de ve yurt dışında da biliniyor bunlar. Yani lokal bir koruma çabası olarak, yani düşünün sadece boncuk koyuna sınırlı bir çalışma yapıyorsunuz. Bu lokal korumaya bile gerçekten bilinirliği fazla. Ama tabii Akdeniz foku ya da bir deniz kaplumbağası koruma çalışmalarına göre biraz da geride gözüken bir durum var. Şimdi ben buradaki çalışmaları bir yurt dışı derlemesi için kullandığımdan dolayı İngilizce kalmış, kusura bakmayın. İşte varoluş, üreme alanı, biyoloji, koruma ve izleme şeklinde renkler ayırmıştım. Gördüğünüz gibi Türkiye neredeyse bütün başlıklarda bilimsel çalışma yapabilmiş bir ülke. Hatta dünyada bu türle çalışılan diğer alanlardan farklı olarak bizim çok güçlü yönlerimiz de var. Mesela izleme çalışmalarını yapmışız. Tür için bir koruma alanı oluşturmuşuz ve mevzuatımızı hazırlamışız. Şimdi biraz size bunlardan bahsedeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kum köpek balığı koruması adına yaptığı en iyi şey yasal mevzuatı ivedi bir biçimde kağıt üzerinde resmiyete dökmek. Ve bu bağlamda da Barcelona Sözleşmesi bizim dayanak noktamız gibi gözüküyor. Ve Barcelona Sözleşmesi'nin bu dayanak noktasına dayanarak 2006 yılında
tür Türkiye denizlerinde avlanması yasak türler arasında konuyor. Bunu da bizim ticari ve amatör balıkçılığımızı düzenleyen sirkülerle Tarım ve Orman Bakanlığı düzenliyor. E, Daha sonra türün bu koruma statüsünü izlemeye devam edersek türün sürekli koruma statüsünü koruduğunu görüyoruz. Halen de korunuyor. Az önce bahsettiğim gibi bu 12 yıl sonra biz tür koruma eylem planı toplantısı yapmıştık. İşte o toplantıdan sonra alınan kararla çok sevindirici bir haber oldu ve Türkiye'de korunan kıkırdaklı balık sayısı 5'ten 20 türe kadar çıkartıldı. En sonunda geçen sene büyük beyaz köpek balığının da eklenmesiyle Türkiye denizlerinde şu an 13 kadar tür koruma altına alınmış oldu. Yasa olarak türlerimiz koruma altında. Bunun dışında biz alan koruma ile ilgili bir başarı yakalamışız. Onu görüyoruz. Burası Boncuk Koyu'nun kuzey tarafı. Şurada gördüğünüz alan. İşte 2006 tarafında burada korunmuş bir alan, yani köpek balığı için, kum köpek balığı için korunmuş bir alan ilan oluşturuldu ve ilan edildi. Bu alan 5 tane şamandırayla işaretlenerek görünür hale de getirdi. Yani farkındalık yaratılmak için alan da görünür hale getirdi. Ama e, ilgisizlik, geçen yılların acımasızlığı, deniz hayatı, bunların hepsi birleşince türü korumak için kurulan alanı kim koruyacak gibi bir durum oluştu. İşte 2014'te bu şamandıradan sadece 3 tanesi kaldı ve en son 2017 yılında artık burada hiçbir şamandıra kalmadı. Dolayısıyla türü koruyacak alanı koruyamadığımızdan şu an resmi kağıt üzerinde görünen ama mekansal olarak baktığımız zaman görünmeyen bir koruma alanına sahip duruyoruz. Aslında Boncuk Koyu'nun çok fazla koruma statüsü var. Bu da kağıt üzerinde onun yasal olarak iyi korunan bir alan olduğu anlamına geliyor. Ama sadece keşke yasak kelimesi koruma açısından etkili bir araç olsaydı. Bazen karar vericiler doğru bilgi alamadığında eksik uygulamalar ortaya çıkabiliyor. Halbuki doğru bilgilendirme ve bilimsel kanıtlarla ikna ile her şey değişebilir. Çünkü masa başında Ankara'da oturan biri alıp da kağıt işte Boncuk Koyu'na baktığında güzel bir deniz alanı görüyor. Kum köpek balığının orada olduğunu da belki biliyor ama Boncuk Koyu ile kum köpek balığı arasındaki bağlantıları maalesef çok göremiyor. Boncuk Koyu ile ilgili enteresan bir durum daha var. Biz burada bir koruma alanına sahibiz. Hatta tümden bir özel çevre koruma bölgesi statüsüne de koruma alanına sahibiz ama bu sadece denizler alanı daha çok ilgilendiriyor. Boncuk Koyu'nun karasal kısmı biraz sıkıntılı çünkü burada bir özel mülkiyet var. Dolayısıyla burası özel bir kamping olarak işletiliyor. Yani bir tarafta korunan bir köpek balığını korunan bir alan ve bir tarafta özel kamping işletmesi bir arada duruyor gibi oluyor. Dursun esasında bir sıkıntı var mı yok da diyebiliriz ama bazen bu özel kampinglerde şurada da gördüğünüz gibi kum köpek balığının reklam aracı olarak kullanıldığına da şahit oluyoruz. Dolayısıyla işte kıyısı kamping olan hem de özel bir kamping şeklinde işletilen bu alanın olumlu olumsuz tarafını da ayrıca tartışabiliriz. Sorun değil ama şu andaki görünen durum bu şekilde. Daha sonra bilimsel çabalara biraz bakıyorum. Burada akademi, sivil toplum kuruluşları ve devlet kamu kurumları el ele vermişler. Güzel işler yapmışız. Doğal mirası korumak adına bazı kısa dönemli izleme çalışmaları yapmışız. 2 tane uzun dönemli yani 12 ay süresince yapılan izleme çalışmaları var. Burada da bu çalışmalarda rol alan üniversite, STK ve kamu kurumlarını ben teşekkür etmek istiyorum. Onların emek ve destekleri olmasa bu kadar iş bence yapılamazdı. Gerçekten yoğun bir iş var. 2006'dan beri Boncuk Koyun'da 18 tane proje yürütüldüğünü ben bulabildim. Ve bu 18 proje yani alan hakkında bu kadar yoğun çaba harcanan fona karşın 11 kadar bir bildiri çıkmış. Bunlardan arasından da sadece bir tane Hakemli Dergi'den makale çıkmış. Yani bu kadar çabaya gerçekten bir tane makale çıkması çok enteresan, düşündürücü bir durum. E, tabii bu çaba içinde şimdi biraz artık eleştiri kısmına başlıyor gibiyiz.
Bu kadar çaba içinde emek vermeyi tartışırken çıkış yolunu hep yanlış yerlerde arıyor gibiyiz. İşte engelleri aşmanın tek yolu engellerin doğru tespiti. Bunda da bir strateji oluşturmak bir sonraki adım gibi gözüküyor. Elbette üçüncü slaytta gösterdiğim bazı tarihsel süreçte geri mümkün değil ama tarihten doğru dersler çıkarırsak ileri doğru adımlar atmak ve bu tür koruma çalışmalarımızı hak ettiği başarıya ulaştırmak mümkün. Her şeyden önce öncelikleri doğru ya da önceliklerimizi doğru saptamamız gerekiyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi kaybettiğimiz bilimsel çalışma düsturunu yeniden keşfetmeliyiz. İkincisi ise biraz yeniliklere açık olmak, taklitçilik yapmadan kendimize özgü bir koruma stili peşinde biraz koşmak gerekiyor. Baktığımız zaman türle ilgili en temel verilerin hala elimizde olmadığını görüyoruz. Mesela kum köpek balığının Türkiye denizlerindeki dağılımını yüzeysel biliyoruz. Türün popülasyonları arasında elimizde envanter yok. Ben bile bu yoğun çabalar sonucunda Muğla kıyılarında kum köpek balığı görülen lokaliteleri anca belirleyebildim. Aslında şu gördüğünüz yerlerde kum köpek balıklarını ben gözlemledim. Bunların bazılarında gerçekten hani kritik habitat olabilecek yerler de var. Dolayısıyla doğru, etkin bir koruma için türün özellikle kritik habitatlarını bir an önce haritalandırıp bütünsel bir yaklaşım ile bu habitatlar arasında doğal bağlantılar sağlamamız gerekiyor. İkinci olarak da e, kaç tane köpek balığı bireyimiz var bunu bilmiyoruz. Örneğin 2006 yılından beri sadece Boncuk Koyu'nda yani küçücük bir koy burası. Burada yapılan o kadar çabaya karşın hala Boncuk Koyu'ndaki kum köpek balığı popülasyonun birey sayısını net olarak biz bilemiyoruz maalesef. Bu sayılar bir bakıma şundan önemli. Koruma işimizin ne kadar yapabildiğimizi belki gösterebiliyor. Şimdi biz 2012'deki dalışlarda oradaki kampingde 2 tane Almanla tanıştık. Biri kaptan, biri sanayi dalgıcıydı. Bunlar meğerse köpek balığını bizden daha çok seviyorlarmış ve 80'li yıllardan beri her yaz buraya gelip köpek balıklarının fotoğraflarını çekiyorlarmış. Ellerinde muhteşem bir arşiv var. Bize bir tane orada fotoğraf gösterdiler. 1986 yılında çekilmiş fotoğraftı bu. Tek bir fotoğraf karesinde 24 tane kum köpek balığı gözüküyordu. Burada gördüğünüz de 2000 yıllarında çektikleri bir fotoğraf. Burada da tek bir fotoğraf karesinde gördüğünüz gibi 10 tane köpek balığı bireyi var. Şimdi biz dalışlarımız süresince 4 tanesini bir arada görürsek kendimizi büyük bir şanslı o gün hissediyorduk. En son yapılan çalışmalardaysa bunlar kamera koyarak şu anda koyu izleyen projeler yapıyorlar. Orada da bir görüntüde 7 tane köpek balığı görülmüş. Demek ki sayısal bir azalma var. Bu da bize gerçekten koruyabildik mi sorusunu bir yandan düşündürürken bir yandan da bu sayısal azalmada başka çevresel faktörler olup olmadığı konusunda bizi araştırmaya sevk ediyor gibi. Bunun dışında yine türün genel biyolojik özellikleriyle ilgili veri seti elimizde var ama bu veriler maalesef Türkiye denizlerine has değil. Dünya genelinde küresel olarak elde edilmiş veriler. Dolayısıyla bir an önce uygun bilimsel metotlarla türe zarar vermeden denizlerimize has türün biyolojik özelliklerini anlamalı ve bu verileri etkin biçimde dikkate almalıyız. Türün anlaşılması, korunması ve iyi yönetilmesi bu veri setine çok bağlı. Dolayısıyla bu veri setlerini sağlayacak biyolojik çalışmaların desteklenmesi bu açıdan da çok önemli. Türün ulusal ve uluslararası yasal koruma statüleri türü incelememizi kısıtlasa da türün varlığını tehdit altına atmadan da araştırma yapabilecek bir kapasiteyi de kendimiz geliştirmeliyiz. Çünkü kum köpek balığı milyonlarca yıldır Türkiye denizlerinde yaşayan günümüze miras kalmış bir zenginlik. Bu nedenle de anlaşılmayı ve gereğince korunmayı da hak ediyor. Bir de envanterimiz yok maalesef. Kum köpek balığı ile ilgili bir envanter oluşturmalıyız. İşte bu veriyi bilimsel çalışmalardan, balıkçılardan ve son olarak ama bu da önemli, vatandaş bilimi yoluyla elde edebiliriz. Ayrıca uzun dönemli doğru bir izleme verimiz yok. İvedilikle standart bir izleme metodu ve formu oluşturmalıyız. Biz bir izleme veri tabanı kurmalıyız.
eğer bunu yapabilirsek izlemeyi kimin yaptığı önemli değil. Herkes standart bu veri tabanına girebilmeli ve bu şekilde standart bir veri oluşmalı. Bunun dışında maalesef bu izleme çalışmalarında genelde bakanlıklar ihaleye çıkıyor ve bazı üniversiteler, bazen sivil toplum kuruluşları bu izlemeleri alıyor. Orada da bir ihale kanunu yaklaşımından uzaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu bakış açısı biraz şunu kabul ediyor. E, ucuz mal alan kişi bir bakımdan da biraz aldatılmayı da hak etmiş ya da kabul etmiş gibi duruyor. Bizim savaştığımız şey de bu. Bir veri yokken elimizde bir türü nasıl koruyabiliriz? Karar vericileri, yerel halkı ikna edemiyoruz. Bunların hepsi ciddi bilgi, emek ve özgüven gerektiriyor. Bu nedenle de iyi bir arşiv ve veri seti oluşturmamız lazım. Ve karar vericiler, özellikle ikinci maddede koruma konusunda samimi yaklaşımlarda bulunmalılar. Bürokraside koruma konusunda uzmanlara ihtiyaç var. Yani kum köpek balığı konusunda uzmanlara geçtim. Türkiye'de kıkırdaklı balıklar konusunda dahi ihtiyaç duyduğumuz anda doğru kişiyi bulmamızı sağlayacak bir uzman veri tabanımız yok. Gerçi kıkırdaklı balıklar konusunda çalışan akademisyen sayısı da çok değil ama bir an önce bu uzman veri tabanını kurmamız gerekiyor. Çünkü artık bizler de belli bir yaşlardayız. Arkamızdan gelen ama çoğunu tanımadığımız gençler de var. Bunları en azından bir araya getirip bilgi alışverişini sağlamamız gerekiyor. Ve bu genç araştırıcıların da biraz devlet desteğine ihtiyaçları var. Onları bu akademik hayata iktirecek, meraklarını belli yönlere kaydıracak kolaylıkların onlara sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla genç bilim insanlarımızla koruma ve devlet politikaları, destek politikalarına biraz ihtiyacı var. Bir görünen de şu, maalesef daha biz köpek balığının korunması, habitatların korunması ile ilgili bir eylem planı da ve yönetim planı da hazırlamamış durumdayız. Üniversiteler, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları arasında ve hatta bunların içinde bir iletişim eksikliği var. Ve bu boşluğun koruma çabaları üzerinde derin bir etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü herkes kendi yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama nasıl yaptıkları, ne yaptıkları belli değil. Az önceki slaytta da gördüğünüz yani yoğun bir çaba var ama bu çabalar basit raporlar şeklinde kalıyor, bazen bir haber demeci şeklinde kalıyor. Bunlar bir makaleye, bir bilimsel esere dönüşmedikçe de çok bir şey biz alıp uygulayamıyoruz. Dolayısıyla karar vericiler yapılması gerekenler doğru bir şekilde anlatılarak, bilimsel ve doğru verilerle bu akademi oluyor ve güçlü bir sivil inisiyatifle bu yerel halk veya STK'lar olabilir, koruma konusunda ikna etmemiz gerekiyor. Ve yerel destek çok önemli koruma çalışmalarımızda. Ama tabii Türk toplumunun bilimsel çalışmalara özen göstermesini beklemek biraz hayal. E, Bu konuda çok gerçekçi bir devlet politikasının olmaması. Türkiye'de deniz canlıların korunulması konularının yeterince bilinmemesinin temel nedenlerinden biri gibi gözüküyor. Şimdi çok iyi bilinen Akdeniz foku ve deniz kaplumbağası e, konuları var biliyorsunuz korumada. Bunlar bunlara dair koruma çalışmaları böyle akşamdan sabaha kadar bir anda parlamadı. Gayet bilinçli adımlar atılarak oldu. Bu konuda bilimsel verinin rolü kalitesinin standardıyla bence eşdeğer bir durumda oluyor ve e, bu bilimsel çalışmaları topyekün bir el birlikleriyle yapmamızda büyük bir yarar olacak. Özellikle yerel halkın kum köpek balığını neden koruması gerektiğini anlaması gerekiyor. Çünkü yerel halklar tarafından anlaşılmadığı ve korunmadığı sürece bir türün korunması gerçekten çok zor hale geliyor. Peki bu tür korumasının hak ettiği yere gelmesi için hangi adımları atabiliriz? Şimdi bu konuda çalışan meslektaşlarımız genelde İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi yakın alanlardakilerle görüşebiliyoruz. Oradaki tür koruma çalışmalarına baktığım zaman ben modern tekniklerin bilim insanları ve yerel halk işbirliğinde yapıldığını görüyorum. Yerelin burada bir gücü ve
büyük bir gücü ve önemi var. Ve burada da eğitimin önemi ortaya çıkıyor. Şimdi bizim eğitim sistemimizde bilimsellik kadrosal ve finansal sıkıntılar yüzünden biraz e, bilimsel anlamda yetersiz kalabiliyor. Akademide Türk koruma konusunda uluslararası bir formasyondan geçen akademisyen sayısı biraz kısıtlı gözüküyor. Dolayısıyla bunun bir devlet politikası olarak ele alınması önemli. Devlet, eğitim kurumları, yerel halk, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, bunların her birinin katılımıyla sürdürülebilir bir yol planlamasını yapmamız gerekiyor. Şimdi boncuk koyu ve kum köpek balığı özelinde de gördüğümüz gibi tür korumada biraz yerellik var. Yani kritik habitatlar belli alanlarda olduğundan bir yalınlık var. Bu da e, türlerin kritik habitat olarak seçtikleri coğrafi alanın sınırlılığından dolayı oluyor. Dolayısıyla yerel bir alana sıkışan bu tür koruma çabasını gösteriş ya da bilimsel camiada isminiz duyulsun diye değil, gönülden yapmak gerekiyor biraz. Bunu yaparken de kendi hikayemizi, kendi tür koruma uygulama ve tekniklerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Ve her şeyin başında bilimsel etik var, iyi veri var, kaliteli çıktılar var. Bunun için yerel halka, özellikle de geleneksel balıkçılara, iyi balıkçılık uygulamalarına, sağlıklı ekosistemlere değer vermek ve yatırım yapmak gerekiyor. Buna devlet politikaları dahil, bireysel alışkanlıklarımız da. Biyolojik çeşitlilik ve koruma, bu iki kavram sadece kısıtlı fakültelerde verilmemeli. Bunu müfredat olarak biraz daha yaymalıyız bu gibi dersleri. Bugün çünkü özellikle şehirlerde yaşayan çoğu genç doğadan, tür çeşitliliğinden, denizel hayattan kopuk yaşıyor. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik ve koruma ile ilgili eğitim ilk ortaokul ve liselerde de mutlaka müfredatlarda olmalı diye düşünüyorum. Eğer biz bu erken evre eğitime başlayabilirsek başka çalışmaları da taklit etmek yerine kendi özgün çalışmalarımızı da sahaya yansıtabiliriz. Çünkü herhangi bir şeyin gelişmesinde en büyük engel biraz ön yargı gibi duruyor. Dolayısıyla ön yargılardan kurtulup bilime açık fikirle yaklaşmak, merak etmek ve araştırmamız gerekiyor. Devam olarak şunu söyleyeyim. Biz Türkiye'de tür koruma adına yasak sıfatı eklenerek uygulamaya çalışıyoruz. Ama bu bence yanlış bir adım. E, Tür korumasının hak ettiği yeri bulması için yasak zihniyetini kabul ettirmeye çalışmaktan vazgeçmeli. Yerelin hikaye ve kültürünü anlayan ve yerele ekonomik yönden de katkı yapan yöntemler anlatmalıyız. Örneğin en yakın Kızıldeniz'de turistik köpek balığı dalışları yapılıyor ve bu iş ekosistem ve türlere zarar vermeden de yapılabiliyor. Ve insanlar sırf bunu deneyimlemek için ta oralara kadar gidip bir dalış başına $500 ödeyip sırf orada köpek balığı görmeye gidiyorlar. Dolayısıyla bu tip ekoturizm modelinin uygulanması yöre halkına ekonomik bir katkı yapacağı gibi neyi ne amaçla koruması gerektiği konusunda da aydınlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca böyle kurgulanacak ekoturizm modelleriyle elde edilen gelirlerin bir taraftan da yine koruma çalışmalarına finansal kaynak olarak kullanabileceğini de düşünüyorum. Şimdi birçok eksikliklerden bahsettim bu çalışmalarda. Ben şanslı bir insandım. Gerçekten köpek balıklarıyla çalışmak zor. Yani bir köpek balığını şurada izlemek demek, sabahın erken saatlerinde kalkmak, işte sevdiklerini geride bırakmak, genelde soğuk bir suya girip yaklaşık 5 saat kadar o denizde kalmak. Hatta yabancı olduğun bir ortamda senden daha avantajlı, aslında tehlikeli ama bir o kadar da utangaç köpek balıklarıyla burun buruna gelmek demek oluyor. Bu da ara ara tabii adrenalini yükselten de bir durum oluyor. Biraz da korkuya da yol açıyor. Dolayısıyla bu bir kişinin yapacağı bir iş değil. Bu bir ekip işi. Bu bağlamda ben öncelikle benim de kum köpek balığının peşinden gelen tüm dostlarıma minnettarım. Ve ben bir ekibin parçası olabilmiş şanslı bir akademisyenim. Bunun dışında böyle bir koruma çalışmasının peşindeyken yolda yalnız olmadığını da görmek insana biraz moral veriyor. İşte yolda size bilgi ve birikimlerini paylaşan, sizi destekleyen, cesaret veren, yeri geldiğinde yanınızda bulunan diğer dostlarınız da olduğunu görüyorsunuz. Bu da müthiş bir duyguydu. Buradan bunu bana yaşatan arkadaşlarıma da bir teşekkür etmek istiyorum.
Tabii şu da var. Az önce bahsettiğim yerel alana sıkışan bir tür koruma çalışmasını gösteriş ya da bilimsel de camiada ismimiz duyulsun diye yapmayalım diye söylemiştim. Öyle de yapmayalım. Gerçekten gönüllü yapalım ama işin bir de farkındalık kısmı var. Dolayısıyla bu gibi çalışmaları duyuran, bu farkındalığı arttıran, bunlar oradan birçok basın kuruluşundan insan bana destek olmuştu. Onlara da burada teşekkür borç biliyorum. Ve karar vericiler, koruma konusunda en önemli öğe. Bana bu tür koruma çalışmalarında yol açan, beni bu konuda desteklerini esirgemeyen ilgili kamu kuruluşlarındaki yetkili arkadaşlarımıza da buradan büyük bir teşekkür ediyorum. Ve son slaytımız. Son olarak da şunları söyleyebilirim. Yani biz şimdi tarım devrinden beri Homo sapiens olarak doğayla bir savaş içindeyiz. Ancak bu öyle enteresan bir savaş ki eğer biz kazanırsak aslında kaybetmiş gibi olacağız. Çünkü doğaya baktığımız zaman ben şunu görüyorum. Doğa zamansız, mekansız, aslında şekilsiz ve çok değişken bir yapı. Ama bize de bilim şunu diyor. Sen diyor bilim de bize doğayı matematiksel metotlarla anlat diyor. Dolayısıyla onu sabit bir perspektif içine sokmaya çalışan, matematik modellerle anlaşmaya çalışan biz insanlarız. Bu bana çok ilginç geliyor her zaman. Ve eğer biz denize bakmak yerine denizin içinden bakabilirsek bu tür koruma çalışmalarının daha iyi bir başlangıçtan adım olarak yürüyeceğine inanıyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yerinde sayan bir koruma çabası maalesef geriliyor. Herkese ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok faydalı bir sunum oldu. Sorularınız varsa eğer şu an bu oturum kapanacak biraz sonra. Bir sonraki oturumdan devam edebiliriz. Nursen hocam. Evet öyle yapalım Vesile Hocam. Halit Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli sunumunuz için. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Vesile Hocam hızlı mı gittim çok? Biraz öyle oldu. Değil Ama mi? geri döndük. Yani siz Yok, 40 dakika deyince ben biraz motoru hızlıya aldım galiba. Diyor çok iyiydi sunum hocam. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür Bence ederim. çok anlaşılırdı her şey. Çok da faydalıydı. Sunumunuzu izlerken aslında bir tane uygulama geldi aklıma. Belki hani o tarz uygulamalar kullanıyorsunuzdur ama e, yeni bir uygulama Pincident diye işte olayları koordinatlarıyla tagleyip harita üzerine işleyen bir mobil uygulama var. Aslında mobil uygulamanın birçok farklı alanda şeyi var, e, yeri var. Yani kazayı da tagleyebiliyorsunuz, depremi de tagleyebiliyorsunuz. Hani belki öyle bir uygulama hani kullanıyorsunuzdur belki ama işinize yarayabilir. Hani vatandaşların da kullanımına hani açılırsa telefonla hani belki sizin için kullanılabilir bir veri oluşturabilir. Ya evet, Vesile Hocam, o konuda teşekkür ediyorum. Yani benzer uygulamalar kullanılıyor aslında. Vatandaş bilimi dediğimiz sistem biraz böyle çalışıyor. Yani gerek sosyal medyada olsun gerek mobil uygulamalarda olsun. Eğer bir proje altında siz işte görüyorsanız bizimle paylaşın diye bir farkındalık yarattıysanız oralara işte ben şurada gördüğüm gibi hatta fotoğraflarını da koyup yükleyebiliyorlar. Evet. Ama bunda şöyle bir sıkıntı ben seziyorum. Eskiden tanıştığım bir koruma konusundaki duayen hoca şöyle demişti. Koruma çalışmaları biraz bombaya benzer demişti. Hani bir türü korumak adı altında şurada bu tür var derseniz orası ne kadar koruyabileceğinizi de önceden çok iyi düşünmeniz gerek derdi. Evet. Evet. Tabii bunun için Dolayısıyla önce hani bilinç evet. oturtmak Onun gerekiyor. için Doğru mesela diyorsun. 3 lokalite daha var. Aynı boncuk gibi muhtemelen kullanılıyor. Şimdi orası ilgili proje yazıyoruz izleme açısından. Ama buranın koordinatlarını ben kesinlikle saklıyorum. Ancak bakanlıkla paylaştık. Çünkü biz bunu örneğin Foça'da yaşadık. Şimdi Foça deyince aklımıza fok geliyor biliyorsunuz. Akdeniz foku geliyor. Ve yıllarca bu böyle Akdeniz foku göreceğiz diye insanlar Foça'ya gitti ama benim aldığım bilgilere göre son 5-6 senedir Foça'da fok yok yani. Sadece adı var şu anda. Doğrudur. Hani korumayı bu anlamda geri açıklamak açısından ben biraz
tedirgin oluyorum. Mantıklı. Sorular da var. İsterseniz ben okuyayım hocam. Nursel Olur, hocam. sevinirim. Sen devam et hocam, Vesile hocam, buyur. Tamam. Kayıt YouTube sayfamızda yayınlanacak diye Naz zaten yazmış. Teşekkürler. Halit hocam, sizleri tekrardan görmek ve dinlemek çok çok güzeldi. Ağzınıza ve yüreğinize sağlık demiş Sibel Cengiz. Sağ olsun. Sorularınız varsa eğer e, el kaldırıp konuşabilirsiniz de, yazabilirsiniz de. Çok netiz galiba. İyi sunum olmuş. Çok, çok net Ee, olmuş. Sorular Vesile'cim, sorular gelesiye kadar ben Halit hocama sorayım. Tabii Hocam, hocam. malum 3 yıl pandemiye yoğun olarak insanoğlu uğraştı. Tabii ki pandeminin ekonomik, çevresel, sosyal, siyasal sonuçları da oldu. İşte acaba o dönemde kum köpek balıkları e, daha doğrudan bir duruma geçebilmiş midir? Hani çevre kirliliği azaldı, insanların e, suda ve karada olan faaliyetleri azaldığı için böyle bir çalışma var mı literatürde? Yani pandeminin kum köpek balıklarının e, nedir? Sayısının artması yönünde pozitif etkisi olmuş mudur? Ben buna Öyle bir soru ben aklıma buna bir geldi. cevap vereyim ama eğer duyuyorsa ismini görüyorum. Erhan Irmak hocamız da belki bu konuya bana katkı yapmayı ister genel balıklar açısından. Şimdi direkt kum köpek balığı ile ilgili maalesef böyle bir çalışma yapılmadı. Ama az önce bahsettiğim gibi biz geçen hafta ilgili bakanlıklarla görüştük ve benzer bir şekilde yaklaştık biz de sizin gibi. Hani böyle bir zaman geçti. Tekrar bir izleme yapıp veri almakta büyük bir gereklilik var. Bunları biz bir tekrar izleyemedik. En azından sayısal durumun artıp artmadığını görmek açısından. Hani benim gördüğüm bir çalışma yok ama bizim planladığımız bu konuda bir çalışma var. Yani direkt belki üremelerin etkilerini çok düşünmüyorum. Bunlar zaten dediğim gibi yani uzun yaşamayı seçen türler oldukları için zaten üremeleri de bayağı bir geç yaşlarda oluyor. Böyle 20-25 yaşlarda falan oluyor. Hani bu onların bu uzun yaşamında bizim 2 senelik bir pandemimizin büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama üzerinde kurduğumuz belki habitatlarına yaptığımız insan baskısı hani sürekli oralara gidip bulunma, oralarda balık tutma gibi aktivitelerimiz azaldığı için belki rahat nefes almışlardır diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Başka soru var mı acaba? Soru yok ama Erhan hocam bir şey ne diyeyim keşke öyle olsa idi diye Yazmış mı? kendini Sağ ifade etmiş. olsun. Başka sorumuz yok herhalde. Ben tekrardan teşekkür ediyorum Halit hocam. Çok aydınlatıcı oldu bizim açımızdan. Vesile bir soru geldi sanırım orada. Evet, Yok, sanırım bir soru teşekkür geliyor geldi. galiba. Koray Evet. Cabbar çok teşekkür ediyorum. Evet, Koray Cabbar'dan. Hocam merhaba. Öncelikle emeğinize sağlık. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Sizin de bildiğiniz gibi birçok kıkırdaklı balık türü hedef dışı av olarak avlanmakta. Biyolojik yapılarını da düşündüğümüzde aslında bu ciddi bir av baskısı da oluşturmakta. Bu türler hakkında sizce ne gibi koruma planları ele alınabilir? Yani evet yani bir slaytta onu anlattık. Evet. Yani bunlar normal şartlarda insan yoksa ekosistemde öyle bir rahat yaşamışlar ki ortamın efendisi olmuşlar. Dolayısıyla bütün yaşamsal özellikleri kendi efendi sistemlerine göre kurmuşlardı. Yani doğal düşmanları olmadığından uzun yaşıyorlar, rahat yaşıyorlar. Ama işte insan faktörü işin içine girdiğinde ve özellikle avcılık baskısı girdiğinde şu anda birçok köpek balığı daha çok dolaylı diyelim ama doğrudan da olarak e, avlardan yakalanıyor ve dolayısıyla birçok köpek balığı aslında üremeden ölmüş oluyor. Bu da onların popülasyon oranını bayağı düşürmeye başladı. Dolayısıyla ciddi bir avlanma yöntemlerimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yani böyle seçiciliği düşük avlanma yöntemleri var. Bunlar böyle önüne geldiği zaman bunun ne olduğu önemsiz diyerek yakalayan sistemler. Bunların yerine işte korunan türlerin en azından işte bu bir fok olabilir, bir
deniz kaplumbağası olabilir ya da köpek balığı olabilir. Bunların kaçışına müsaade edecek e, av gereçlerini biraz geliştirmemiz gerekiyor. Onun dışında ülkelerde korunan türler yasal olarak belli. Ama dediğimiz gibi yani sunumda da bunlar böyle kağıt üzerinde muhteşem gözüküyor. Yani kağıt üzerine baktığımız zaman her şey çok güzel. Olması gerektiği gibi ama sahaya çıktığımız zaman uygulamalarda bazı sıkıntılar gözüküyor. Yani tamam, köpek balığı hiç yakalamıyor gibi gözüküyor. Yani karaya çıkan bir tane köpek balığı yok korunan türlerden ama biz Akyaka'da kıyıya vuran mesela Plumbeus yavrusu buluyoruz. Bu ne demek? Şu demek yani bir şekilde avcı bunu yakalıyor ama ceza yememek için hemen ağından çıkartıp denize atıyor ve kurtulmaya çalışıyor. İşte yani avcılık gereçlerini iyi geliştirmemiz gerekiyor. Yani balıkçılar da belki illa onları öldürmek istemiyor ama bu avlanma yöntemlerimizde sıkıntı var. İşte elimizdeki kaliteli bilimsel veriyi arttırabilirsek, haritalandırmalarımızı yapabilirsek en azından balıkçılara biz şunları söyleyebiliriz. Yani burada avlanmanız yasak demek yerine köpek balığı bulunabilecek alanları işaretleyip biraz bunların bu tarafında ya da bu tarafında avlanın gibi söylemler de geliştirebiliriz yöresel olarak. Benim aklıma şimdilik bunlar geliyor. Yoksa yani gerek yasal olarak gerek maddi yaptırım olarak köpek balıkları aslında çok iyi koruyor gözüküyoruz. Mevzuatlarda iyiyiz hocam. O Evet. konuda bir problemimiz yok da uygulamada biraz sıkıntı yaşıyoruz her konuda. E, Teşekkür ediyor size. E, Başka sorusu olan yoksa eğer ben hocama teşekkür edip bu webinarı kapatmak için son sözü Nursen hocama vermek istiyorum. Halit hocam sizin söyleyecek son bir sözünüz önce isterim. Sonra Nursen hocam kapanışı yapsın. Ben Tat için çok teşekkür ediyorum. Ben de uzun zamandır idari işlerden böyle keyifli işlere çok vakit bulamıyordum. Beni biraz buraya ittiniz. Çok teşekkür ederim. Ben büyük keyif aldım bu sunumdan. Yani ben bazı verilerim 2019'dan kalma. Kusura bakmayın. Çok güncelleştirme fırsat bulamadım ama sunumda yine de büyük bir heyecanla yaptım bu hazırlıklarımı. O yüzden teşekkür ediyorum. Ve sonra burada gördüğüm dostlarım var. Onlara da dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Nursen hocam söz sizde o zaman. Evet. Hocam, kıymetli hocam çok güzel anlattınız. Bilinçlendik, bilgilendik. Dinleyiciler için de çok faydalı olmuştur ümit ediyorum. Evet, sonuç olarak ne diyebiliriz kısaca? Sudaki yaşamın devam edebilmesi için Muğla'nın doğal mirası olan köpek balığına sahip çıkmalıyız. Ama bunun için hocamın da dediği gibi devletin destekleri yanında e, sivil toplum kuruluşu Nursen hocam bağlantı problemi yaşıyor sanırım. bugün de bir webinarın sonuna geldik. E, e, Nursen Hocam en önemli şeylerinizi duyamadık yalnız. Çok güzel bir şeyler söylediniz. Eminim ama biz duyamadık. Söz almak isteyen birisi var. Söz alabilirsiniz. Sibel Cengiz. Mikrofonu açabilirsiniz. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Merhabalar Hamit Hocam. Merhabalar Sibel. Hocam o bölgedeki balıkçıların bilinçlendirilmek sevdiği çalışmalar var mı? Ya da o bölgede yaşayan insanlar var. Afişler olabilir, böyle bir reklam olabilir. Hani korunması adına yapılan çalışmalar var mı? Aa, var. Yani o konuda içiniz rahat. Yani üniversiteler belki çok bu işlere giremiyoruz artık. Bizim farklı misyonlarımız da var ama güçlü sivil toplum kuruluşları var bu işleri takip eden. Şu anda mesela GÖKOV hatta geçen bu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi Akdeniz Koruma Derneği ciddi bir ödül de aldı. Altın Adam ödülünü aldı. GÖKOV Körfezi'ndeki çalışma çabalarından dolayı, koruma yönelik çabalarından dolayı onların kurduğu bir koruculuk sistemi var. Şu anda Boncuk Koyu da dahil olmak üzere birçok yerde işte yasa dışı avlanmaya karşı oraları bayağı bir koruyorlar. E, Eğitim ve bilinçlendirme, farkındalık arttırma çalışmaları da yapılıyor. Yani bu bir bayrak yarışı. Yani biri alıyor, nefesi bitiyor. Yani buradaki nefes fon anlamında söylüyorum.
başka biri bir fon buluyor, bir proje alıyor, devam ettiriyor. Önemli olan burada yani standart işler yapabilmek ve aradaki iletişimi sürekli açık tutmak. Yani akademi, dediğim gibi sivil toplum kuruluşları, birlikte olduğumuz sürece karar vericileri ikna etmek daha kolay oluyor. Teşekkürler hocam. Evet, sanırım artık kapatabiliriz webinarı. Başka soru yok diye umuyorum. Galiba yok. O zaman çok teşekkür ediyoruz tekrardan Halit Hocam. Webinar web sayfamızda ve YouTube'da yayınlanacak. Tabii Halit Hocam sizin de izniniz olursa oradan da tekrardan izleyebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. İyi günler. Görüşmek üzere.